Günümüzde insanlar eşitsizlik hakkında sıkça konuşurlar. En zengin %1'lik kesimin geri kalanlara göre çok daha fazla şeye sahip olmaları hakkında. Tartışmaların çoğu ABD hakkında olsa da aynı konuların küresel eşitsizlik hakkında da konuşulması gerektiğini düşündüm. Bu yüzden biraz araştırma yaptım ve işte Birleşmiş Milletler gibi güvenilir kaynaklardan toparladıklarım. ABD'de iş tamamen çığırından çıkmış olsa da gezegenin tamamına baktığımızda durum daha da vahim. Dünyadaki bütün servetin yaşayan bütün insanlara tam anlamıyla eşit bir şekilde dağıldığı, bütün insanların da 5 eşit gruba ayrıldığı bu grafikle başlayalım. Şimdi de her grubun aslında ne kadar servete sahip olduğuna bakalım. Korkutucu değil mi? Dünya nüfusunun %80'inin neredeyse hiç serveti yok. Onları grafikte görmek bile zor. Diğer yandan en zengin %2'lik kesim, dünyanın geri kalanının yarısından daha fazla servete sahip. Buna bir de farklı bir şekilde bakalım. Dünya nüfusunun tamamını, yani 7 milyar insanı alalım ve bu nüfusu 100 kişilik bir grup ile temsil edelim. İşte buradalar. En fakir insanlar solda, en zenginler sağda. Şimdi de dünya servetinin tamamının, yani kabaca 223 trilyon doların nasıl dağıldığına bakalım. Çoğunluğun serveti yok denecek kadar az. Çocuklarını eğitebilmek veya temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için neredeyse hiçbir şeyleri yok. En zengin %1'lik kesim ise dünya servetinin %43'ünü toparlamış. En alttaki %80'lik kesim, yani her 10 kişiden 8'i toplam servetin sadece %6'sını paylaşıyor. Bu bile durumun ne kadar korkunç olduğunu göstermeye yetmiyor. Dünyadaki en zengin 300 kişi, en fakir 3 milyar kişiyle aynı servete sahip. Yani orta büyüklükteki ticari bir uçağı dolduracak sayıda kişinin Hindistan, Çin, ABD ve Brezilya nüfusunun toplamından daha fazla serveti var. Bu eşitsizliği coğrafik olarak da görebiliriz. Birkaç zengin yer ile dünyanın çoğunluğu arasında büyük ve gittikçe büyüyen bir uçurum. Tarihin büyük bir kısmında durum çok daha dengeliydi. 200 yıl önce zengin ülkeler fakir ülkelere göre sadece 3 kat daha zengindi. 60'lı yıllarda sömürgeciliğin sonunda 35 kat zengindiler. Bugün ise yaklaşık 80 kat zenginler. Zengin ülkeler bu eşitsizliği telafi etmek için fakir ülkelere para yardımı yapar. Yılda yaklaşık 130 milyar dolar. Bu gerçekten de çok para. Peki bu servet uçurumu nasıl oluyor da hala büyüyor? Bulduğum sebeplerden birisi şu. Büyük şirketler trade mispricing, yani yanlış satış fiyatlandırması adı verilen bir vergiden kaçınma yoluyla fakir ülkelerden her sene 900 milyar dolardan fazla para almakta. Bu da yetmezmiş gibi fakir ülkeler zengin ülkelere her sene yaklaşık 600 milyar dolar ödüyorlar. Çoktan kat kat geri ödenmiş kredilerden olan borçları sebebiyle. Bunlara bir de zengin ülkelerin daha fazla kaynak ve ucuz iş gücüne ulaşmak için fakir ülkelere dayattıkları ticari kurallar nedeniyle kaybedilen paralar ekleniyor. Massachusetts Üniversitesi'ndeki ekonomi uzmanları bu miktarın fakir ülkelere yılda yaklaşık 500 milyar dolara mal olduğunu hesapladılar. Toplamda 2 trilyon dolar. Dünyanın en fakir bazı ülkelerinden en zenginlerine akıyor. Hem de her sene. Zengin hükümetler, fakir ülkelerin gelişmesine katkıda bulunduklarını iddia etmeyi sever. Peki burada gerçekten gelişen kim? Bütün bunlar bana, küresel ekonominin temel kurallarında bir şeylerin yolunda olmadığını düşündürüyor. Dünyamızdaki servetin bu kadar küçük bir gruba yoğunlaşmış olması adil olamaz. Bana sorarsanız, bu duruma uygun tek çözüm ve tek umudumuz kuralları değiştirmek.